Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Melis Alyan. Melis Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün ortodontik tedaviden ve şeffaf plaklardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu sormak isterim. Böyle bir tedaviye karar veren hasta veya danışan ne yapmalıdır? Nasıl bir yol izlemelidir önce? İlk önce nerede tedavi olmak istediğine karar vermesi lazım. Hangi klinikte olmak istiyor? Çünkü doktoruyla yaklaşık 1-1,5 sene kadar bir süre beraber zaman geçirecek. Bir ortodonti uzmanı tercih ettikten sonra da kendisine klinik muayeneye gitmesi gerekiyor. Burada doktor kendisinden ağız içi kayıtlarını alacak çeşitli dijital tarayıcılarla. Aynı şekilde yüz fotoğrafları alınacak. Bazı röntgen prosedürleri var. Bunlar alınacak. Bütün hepsi değerlendirildikten sonra da hasta için en uygun tedavi protokolüne karar verilecek. Peki şeffaf plak tedavisinin geleneksel yöntemlerden farklı kılan nedir? Şimdi geleneksel yöntemlerde daha çok metal kullanılır. Şeffaf plaklarda kesinlikle böyle bir materyal kullanılmadığı için hem ağız içi yaralarının olma ihtimali sıfır, hem doktora olan bağlılık sıfırlanıyor. Çünkü metal braketlerde ya da seramik braketlerde kırık olduğu zaman brakette evet doktorunuza derhal başvurmanız gerekir. Bu da zaman kaybı. Aynı zamanda kolayca takılıp çıkarılabildikleri için yeme içme kısıtlamanız yok. İstediğiniz her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Yine çıkarabildiğiniz için fırçalamanız çok daha hijyenik Temizliği de daha olabiliyor. kolay oluyor, Kesinlikle. Ama bence en güzel yanı şeffaf oldukları için sosyal ortamlarda sizi hiçbir şekilde zora sokmuyor. Çok estetik, güzel bir görünümde oluyor. Bir de geleneksel yöntemlere göre bir tık daha hızlı tedaviler oluyor. Aynen öyle. Genel anlamda şimdi uzun bir süre ya bu. Hani 1 yıl, belki 1,5 yıl. Böyle hayat konforunu bozan veya yaşamı kısıtlayan bir tarafı var mı? Bu şeffaf plak tedavisi için soruyorum. Geleneksel yöntemlerde var ama şeffaf plaklarla zaten bunlar tamamen elimine edilmiş durumda. Dediğim gibi hani ağız içi yaraları neredeyse sıfır. Aynı şekilde estetik olduğu için sosyal ortamlarda insanların hani nasıl görünüyorum acaba, yemek yesem hemen fırçalamaya gitmem gerekir mi gibi bir kaygısı kalmıyor. Daha hızlı sonuçlandığı için hayatınızın daha kısa bir süresinde bu tedaviyi görmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi fırçalama daha kolay oluyor. Yeme içme kısıtınız yok. Hani her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Hani o anlamda çok daha konforlu tabii ki. Peki şimdi şöyle geleneksel yöntemlerden hani telden bahsettik. O biraz daha doktor kontrolünde oluyor. Yani hasta aslında kafasına göre çok da bir şey yapamıyor. Doğru. Şeffaf plaklarda birazcık daha karşılıklı güven hani esas oluyor. Hani onu kullanması, tedaviye Tabii uyması ki. gerekiyor. İşte bu sebeple bu şeffaf plaklar aslında hani çocuklar için de uygun olabiliyor mu? Ya da onlar için daha eğlenceli hale getirebiliyor mu? Aslında çocuklar hiç beklemediğimiz kadar bu konuda daha istekliler. uyumlu oluyor. Çünkü onlar da artık biraz estetik yaşla da sınırlı değil. Artık küçük bir kız çocuğu da estetik olsun bir şeyler istiyor. Yani artık onlar da çok klasik tedavi yöntemlerini çok tercih etmiyorlar. Bir de çok yeme özgürlükleri de kısıtlandığı için çok tel tedavisinden bir tık kopuyorlar yani istemiyorlar. Ama şeffaf plaklar zaten şeffaf olduğu için hem gözükmüyor hem oyun arkadaşları arasında bir sıkıntı yaratmıyor hem de çıkarıp istedikleri her şeyi yiyebiliyor, sakız çiğneyebiliyor vesaire. Bir de isteyenler olursa hobilerine, zevklerine göre bazı emojiler yerleştirebiliyoruz. Stickerlar çok var. hoş. Evet, plakların içine. Renkli saklama kapları veriyoruz. O da biraz motive edici oluyor. Onlar da gayet bu konuda istekliler. Ama biraz koruması sanki şöyle zor oluyor değil mi? Yemek yerken hani bunu ben daha önce de denk gelmişim. Şeffaf olduğu için kirlenmesin diye ben peçetenin yanına koyayım diyorsunuz ama ondan sonra peçeteyle o mutlaka çöpe gidiyor. Ben özellikle ebeveynlere diyorum ki Ona o çok en denk sık geldi. başımıza gelen Evet. şey. Onu bir yemek yediğiniz bir yerde garson çöp diye alıp atıyor. Evet, görünmüyor çünkü. Özellikle diyoruz kutu, hatta fazla kutu veriyoruz. Arabaya koyun, bir tane eve koyun, çocuğun çantasına koyun. Hani mutlaka kutumuz yok, peçeteye saralım olayı olmasın diye. Evet, o birazcık olabiliyor. Ama sanki bu emojiler biraz kurtarıcı olabilir. Yani daha göze Evet. gelebilir. Çoğu çocuk da tercih etmiyor aslında emojiyi. Tamamen şeffafı tercih ediyorlar aslında. Evet. Aslında güzel bir yöntemmiş. Yani çok Evet. eğlenceli bir şeymiş Evet. gerçekten. Şimdi bizim günümüzde artık yani tıbbın her alanında teknoloji sürekli bir şeyler katıyor. Ortodontistler için de bu teknolojik anlamda
bir gelişme var mı? Veya bu bahsettiğiniz tedavinin içerisinde bir takım teknolojiyle ilgili ekipmanlar kullanıyor musunuz? Tabii zaten şeffaf plak tedavilerini bize kazandıran tamamen dijitalleşme ve teknoloji. Çünkü bu tedavi protokolünde geleneksel yöntemlerdeki gibi böyle ağız içi ölçüleri falan alınmıyor. Tamamen dijital bir tarayıcıyla hastanın ağız içi taranıyor. Elde edilen kayıtlarda bir yazılım aracılığıyla hastaya uygun tedavi protokolünün oluşturulması amacıyla kullanılıyor. Tamamen laboratuvar işlemi. Yani burada doktorun tek tek oturup bir braketleme yapması gibi bir şey değil. Tamamen dijitalleşmeye yönelik tedavi protokolü. Bir de hastaya tedavi sonundaki gülüşünü az çok gösterebiliyoruz tedavinin en başında. Yine bu da dijitalleşme sayesinde. Tabii bu da hem hasta için motive edici oluyor, hem size olan güveni artıyor. Hem de siz en azından tedavi başında bir şey göstermiş olduğunuz için tedavi sonunda da bak ben böyle demiştim ve böyle oldu diyebiliyorsunuz hastaya. O anlamda tabii ki. Peki şimdi yapay zeka artık birçok sektörde çok ciddi değişiklikler yaptı. Yeri geldi hayatı da kolaylaştırdı, devam da ediyor. Peki bu teknolojinin ortodontide dünyasına nasıl bir etki bekleniyor? Evet, biraz önce dediğim gibi hani tamamen dijitalleşmeyle elde edilen bir tedavi protokolü bu. Şeffaf plak tedavileri. Yani bizim kendi alanımızda ortodontide bence şu an dijitalleşmenin en güzel izlendiği yer bu şeffaf plak tedavileri. Hastalara çok daha hızlı, estetik ve konforlu bir tedavi süreci sunuyoruz bu şekilde. Yine dediğim gibi de hastaya tedavi sonundaki ortalama gülüşünü, ağız yapısını gösterdiğimiz zaman bu hem onları çok mutlu ediyor hem bizi çok mutlu ediyor. Süre de hızlanıyor değil mi? Hemen o Kesinlikle. plakların hazırlanması hani öyle kalıp falan olmadığı söylediğiniz Kesinlikle. süreç de çok hızlı oluyor. Çok Aynı çabuk şekilde tedaviye başlayabiliyorlar. Hem öyle hem de şöyle ya mesela braket hastaları daha çok tedavim ne kadar sürecek diye biraz sıkıntıya girebiliyorlar. Yani çok kısa bir sürede bitsin istiyorlar. Ama plak tedavileri zaten plaklar şeffaf olduğu için hastanın süre konusunda da çok bir takıntısı olmuyor. Zaten onun hayat konforunu etkileyen bir şey olmadığı için siz daha estetik, daha içinize sinen sonuçları hani hastanın acelesine gelmek zorunda kalmadan yapabiliyorsunuz. Bu anlamda şöyle doktor bir için de şey- avantajlı. Şöyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Hani şimdi bu ağız yapısına göre evet bu şeffaf plaklar hazırlanıyor. Hani hastayı takıyorsunuz, gönderiyorsunuz ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki uymuyor. Yani uyum sağlamıyor. Yani burada hasta aslında düzenli kullanmadığı zaman dişlerde bir şekil değişikliği, plakla uyumsuzluk gibi bir süreç oluşabiliyor mu yani? Tabii Böyle şimdi- bir sorun bekliyor mu eğer düzensiz kullanırsa? Şimdi şöyle, zaten bu plakları bir hafta 10 günlük periyotlarda değiştiriyor hasta. Eğer yeterli kullanmazsa sizin zaten o dijital ortamda mesela atıyorum 10. plakta hastanın ağız yapısı şöyle olmalı diye o dijital ortamda siz onu görebiliyorsunuz. Hastanın ağzı onunla uyuşmuyorsa eğer ya burada planlamada bir sıkıntı vardır, hasta plan çok iyi kullandığı halde orayla uyuşmuyorsa planlamada bir sıkıntı vardır demektir. Bu durumda yeniden bir tedavi protokolü oluşturmak gerekir. Çözümü var, çözümsüz değil. Ya da hasta bir şekilde takmıyordur. Diş hareket hızı o dijital ortamdaki beklenen hıza yetişemiyordur. Böyle sorunlar olabilir ama şu ana kadar ben hiç karşılaşmadım. Genelde bu tedaviyi yaptıran hastalar buna çok istekliler. Hani zaten dediğim gibi hayat konforunu da çok etkilemediği için şu ana kadar öyle bir şey yaşamadık. Umarım bundan sonra da yaşamayız. Evet. Peki bu şeffaf plak kullanımı için belirli bir yaş sınırlaması var mı? Yani şunun üstünde veya şunun altında yapılmaz gibi. Şimdi şöyle, bizim için başlangıç yaşı aslında ortodontik rutin kontrollere başlama yaşı süt dişlerinin dökülüp daimi dişlerin sürmeye başladığı ortalama 7 yaş civarıdır. 7 yaşından sonra biz bütün hastalara rutin ortodontik kontrol öneriyoruz. Mutlaka ebeveynlere senelik kontrollere götürün diyoruz. Bu dönemde tespit edilen işte çene darlığı, süt dişinin erken kaybına ya da çürüğe bağlı yer darlığı, açık kapanış ya da diş sürme problemleri gibi problemleri erken dönemde yakalayıp tedavi ettiğimizde ileride çok ciddi iskeletsel problemlerin önüne geçmiş oluyoruz. Bu anlamda 7 yaşı alt sınır olarak söyleyebilirim ama herhangi bir üst sınırı yok. Bizim için periodontal dokular dediğimiz dişi çevreleyen dokuların sağlığı önemli. Hastanın herhangi bir diş eti problemi yoksa, kemikte erime yoksa, sistemik bir rahatsızlığı yoksa, işte osteoporözdür vesaire gibi bu durumda herhangi bir üst yaş sınırı yok. Herhangi bir yaşta da olabilir. Peki yurt dışından veya şehir dışından gelmek isteyen hastalar için bu süreci siz başlattıktan sonra
bu plak değişimlerinde mutlaka hastanın fiziksel olarak size gelmesi gerekiyor mu? Veya ne sıklıkta gelmesi gerekiyor? Gelmesi gerekmiyor. Biz bunu online olarak yapabiliyoruz. Görüntülü konuşabiliyoruz onlarla. Onlardan azıcık fotoğraflarını çekmelerini bize yollamalarını istiyoruz. Çok emin olamazsak kendimiz konuştuğumuzda. Geldikleri zaman da yine bir ziyaretimize gelmelerini istiyoruz ama öyle bir kesinlikle gelmeleri gereken bir durum yok. Bu süreç bir de akla gelen şeylerden biri de şu, işte bu plakların altında dişler kirlenir mi, kapalı olduğu için çürür mü gibi sorular geliyor akla. Normalde bu dişlerin çürümesi anlamında ekstra bir risk getiriyor mu hastalara? Şimdi biz zaten hastalara hep diyoruz ki bu normal ortodontik tedavilerde de böyledir. Yani mesela lastik taktığınız zaman normal ortodonti hastasında da yemekten sonra mutlaka dişlerini fırçala, ondan sonra lastiklerini tak. Plakta da aynı şekilde. Yani yemek yedim ben plağımı takayım değil, yine mutlaka fırçalanıp temiz bir yüzey üzerine plakların takılmasını istiyoruz. Şimdi altta bir gıda retansiyonu olduğu zaman bu tabii ki çürümeye yol açabilir. Ya da mesela plaklarınız ağızdayken işte koladır, fantadır, böyle şekerli içeceklerin içilmesini kesinlikle istemiyoruz. Bunlar da yine çürük riskini arttırır. Ama yapılan çalışmalarda plaklı ve plaksız ağızlarda bu faktörlerin arasında istatistiksel olarak önemli bir fark çıkmamış. Yani plak kullanmayan hastada da aynı oranda çürük riski var. Özel bir hazırlık gerekiyor mu? Yani böyle bir işleme sizinle gelmeden önce yani hastanın yapması gereken herhangi bir şey var mı? Şimdi dijital tarayıcılarla ağız içi taraması alınıyor. Bu kayıtlar kullanılarak hastaya özel plaklar üretiliyor. Dolayısıyla bize gelmeden önce hastaların bütün temizlik işlemlerinin, dolgularının, kanal tedavilerinin hepsinin tamamlanmış olmasını, gerekli çekimlerinin yapılmış olmasını istiyoruz. Biz ağzın son haliyle çünkü tarama yapıyoruz. Plaklar da bu ağzın son haline göre geliyor. Daha sonrasında yapılan bir dolgu ya da çekim işlemi tedavi protokolünü tamamen değiştirir. Bir de şunu merak ediyorum, kalıcı mı? Yani hani 1 sene, 1,5 sene boyunca bu plakları kullandık. Gerçekten istediğimiz gibi dişlerimiz böyle ağzın içinde uygun şekilde dizildi. Plak tedavisini bıraktıktan sonra bunlar tekrar eski hallerine döner mi? Einstein demiş ya evren sonsuzdur diye. Bence ortodontik tedavi de sonsuz. Çünkü ağız dinamik bir organ. Yemek yiyoruz, çiğneme yapıyoruz, konuşuyoruz. Şu an bile bizi birbirimize bağlayan tek şey diyalogumuz. Dolayısıyla tedavi bittikten sonra da bazı retansiyon protokollerimiz var. Yani bunların yapılması gerekiyor. Bu da bir must. Tedavi içerisinde olması gereken bir şey. Arkaya sabit retainer dediğimiz koruyucu teller koyuyoruz ve hastaya gece kullanımı için yine pasif şeffaf plaklar veriyoruz. Hasta bunları ne kadar kullanmalı, ne kadar kullanabiliyorsa lifetime olarak geçer. Ama yine en az bir 3-4 senelik retansiyonu mutlaka hastalara öneriyoruz. Bozulma ihtimalini minimuma indirmek için. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza Ben teşekkür sağlık. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Melis Alyan'la ortodontik tedavileri ve şeffaf plak tedavisini konuştuk. Hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.